Anksiyete bozuklukları. Sürekli ve kontrol edilemeyen endişe duygularının yaşandığı bir dizi bozukluk. Örnek, bir kişinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasına rağmen sürekli hasta olacağından korkması. Depresyon, derin üzüntü, ilgi kaybı ve günlük aktivitelere karşı duyarsızlığın yaşandığı ruhsal durum. Örnek, uzun süre boyunca her gün kendini mutsuz ve enerjisiz hisseden ve hiçbir şeyden keyif alamayan biri. Obsesif kompulsif bozukluk. Takıntılı düşüncelerin ve bunlara yanıt olarak yapılan zorlayıcı davranışların yaşandığı durum. Örnek, bir kişinin mikrop bulaşma korkusuyla ellerini sürekli ve defalarca yıkaması. Panik bozukluğu. Beklenmedik ve şiddetli panik atakların yaşandığı durum. Örnek, bir kişinin kalp krizi geçiriyor gibi hissederek ansızın aşırı terleme ve çarpıntı yaşaması. Fobiler. Belirli nesne veya durumlara karşı aşırı ve mantıksız korkuların yaşandığı durumlar. Örnek, bir kişinin uçakla seyahat etme düşüncesiyle bile panik atak geçirmesi. Post-travmatik stres bozukluğu. Travmatik bir olay sonrası yaşanan sürekli stres ve korku durumu. Örnek, bir trafik kazası mağdurunun araba sesleri duyduğunda travmatik anlarını yeniden yaşaması. Sosyal anksiyete bozukluğu. Sosyal durumlar karşısında aşırı korku ve endişe hissedilmesi. Örnek, bir kişinin toplantıda söz alacak olmanın düşüncesiyle aşırı kaygılanması. Yeme bozuklukları. Yeme davranışlarıyla ilgili ciddi ve sürekli sorunlar yaşanması. Örnek, bir kişinin aşırı miktarda yemek yediğini düşünerek sürekli kendini kusturması. Uyku bozuklukları. Uyku düzenindeki sürekli ve ciddi sorunlar. Örnek, bir kişinin gece defalarca uyanıp sabahları sürekli yorgun uyanması. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Dikkat dağınıklığı, odaklanma zorluğu ve aşırı hareketlilik durumu. Örnek, bir öğrencinin ders boyunca asla oturamaması, sürekli yer değiştirmesi ve öğretmenin sorularına hiç düşünmeden seri cevaplar vermesi. Bipolar bozukluk. Duygu durumunda aşırı yükselme mani dönemi ve aşırı düşüş depresyon dönemleri yaşaması. Örnek, haftalarca enerjik ve mutlu hisseden birinin birden aşırı enerjisiz ve mutsuz hissetmesi, sonra haftalar sonra tekrardan aşırı enerjik ve mutlu hissetmesi. Şizofreni, gerçeklikten kopma, halüsinasyon ve sanrılarla karakterize durum. Örnek, bir kişinin olmayan sesler duyması ve kendisine zarar verecek kişiler tarafından takip edildiğine inanması. Kişilik bozuklukları. Sürekli ve esnek olmayan kişilik özellikleri, kişiler arası ilişkilerde ve sosyal durumlarda oluşan zorluklar. Örnek, bir kişinin sürekli olarak başkalarıyla çatışmalar yaşaması ve ilişkilerinde aşırı dalgalanmalar göstermesi. Travma sonrası stres bozukluğu. Travmatik olaylar sonrası uzun süreli psikolojik stres. Örnek, bir doğal afet kurbanının benzer hava koşullarında aşırı kaygı yaşaması. Dissosiyatif bozukluklar. Kişinin kimlik, hafıza veya bilinç durumlarında kesintiler yaşaması. Örnek, bir kişinin bazı zaman dilimlerini tamamen hatırlayamaması veya farklı biri olduğunu düşünmesi. Bağımlılık ve madde bozuklukları. Alkol, uyuşturucu gibi maddelere karşı kontrol kaybı ve bağımlılık. Örnek, bir kişinin artık sarhoş olamamasına rağmen aşırı alkol kullanımını sürdürmesi. Yaygın gelişimsel bozukluklar. Çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim ve iletişimde zorluklar. Örnek, otizm bozukluğu olan bir çocuğun göz temasından kaçınması ve tekrarlayan davranışlar göstermesi. Duygu durum bozuklukları. Duygu durumunda aşırı dalgalanmaların yaşandığı durum. Örnek, depresyon ve bipolar gibi durumlar altında kişinin ruh halinin aşırı değişiklikler göstermesi. Takıntı bozuklukları. Mantıksız ve aşırı takıntıların yaşandığı durumlar. Örnek, bir kişinin belirli sayılara ya da düzenlemelere aşırı takıntılı hale gelmesi. Yas bozukluğu. Bir kaybın ardından yaşanan normal yas sürecinin aşırı uzaması. Örnek, sevdiğini kaybeden bir kişinin yıllar sonra bile normal hayatına geri dönememesi. Somatofon bozukluklar. Fiziksel semptomlarla karakterize ancak tıbbi olarak açıklanamayan durumlar. Örnek, bir kişinin sürekli hasta olduğuna inanıp doktora gitmesi ancak yapılan tahlillerde hiçbir şey çıkmaması. Anlattığım şeylerden bazılarının kendinizde olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu asla sizin hasta olduğunuz manasına gelmez. Bunlar ciddi şeylerdir arkadaşlar. O yüzden asla ve asla internette gördüğünüz şeylerle kendinize tanı koymaya çalışmayın. Eğer psikolojik olarak kendinizi kötü hissediyorsanız, sorunlar yaşıyorsanız mutlaka uzman bir psikiyatristten randevu alın ve muayene olun arkadaşlar. Dediğim gibi asla ve asla internetten psikolojik tanılar kendinize koymayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.